8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Atilla Hacılar. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam, bizdeyiz. Hocam bugün birkaç konudan bahsedeceğiz ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Liposuction. Liposuction sanki her şeyi düzeltir mi veya liposuction'la neleri düzeltemeyiz? Şimdi liposuction deyince tabii ki bir kişiyi alıp da bu kişiyi tamamen şişman bir kişi, tamamen zayıf fit bir insan yapmak gibi bir şey düşünülüyor. Halbuki liposuction dediğimiz şey bölgesel zayıflamadır. Yani burada vücut kitle endeksi belli standartlarda olan kişilere liposuction yapılabilir. Bir tür düzeltmedir. Tamamen bir kişiyi 20, 30, 40, 50 kilo zayıflatacak kadar değil. Yani atıyorum basen bölgesi, karın bölgesi, kol, gıdı bölgesi, bu bölgelerden bölgesel olarak yağları düzeltip şekillendirme operasyonudur. Bunun dışında biz plastik cerrahlar, obezite cerrahisi gibi işlemler yapmıyoruz. Yani kocaman midesi olan bir hastanın midesini küçültme gibi bir yeteneğimiz yok. Hocam peki göz kapağı estetiği hangi yaşlarda yapılır? 18 yaşından sonra göz kapağında düşüklük olan, sarkıklık olan, yağ dokusu fazla olan, göz kapağının derisinin fazla olduğu her bireye yapılabilir. Aynı şey bir de burun estetiği için sormak istiyorum hocam. Benzer şekilde bu hastalar içinde de bir alt yaş sınırı var mı? Yani şu yaşın üzerinde yapmak lazımdır gibi. Evet, doğru. 18 yaş sınırı yine kemik gelişimini tamamlamış olması gerekiyor bu hastanın kemiği şekillendirmek için. 18 ile 40 yaş arası daha başarılı olunuyor. 40 yaşından sonra ortaya biraz da hastanın deri yapısı işin içine giriyor. Etkili oluyor. Evet, yani biz kemik ve kıkırdakta işlem yaparken derisi kalın, biraz daha yaşlı bir deri. O deriyi yapısını değiştiremediğimiz için ne kadar güzel şekilli bir kemik ve kıkırdak oluştursak bile çok başarılı burunlar olmuyor. Onun için 18 ile 40-45 arası daha uygun oluyor rinoplasti için. Hocam siz alanınızda cerrahi ile vücudu şekillendiriyorsunuz, bölgesel sorunları çözüyorsunuz, hatta kombin operasyonlar yapıyorsunuz. Peki dolgu işlemiyle vücudumuzu şekillendirebiliyor muyuz ya da dolgu işlemi nerelere yapılır? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Değişik tür dolgular var vücuda enjekte ettiğimiz. Çoğunlukla bunların vücutta belli bir erime süreleri var. Göz altlarına yapılabiliyor. Bunlar daha akışkan, daha ince dolgular oluyor. Nazolabial dediğimiz şu bölgelere, alt dudak, üst dudağa bu bölgelere yapılabiliyor. Bazen çok hafif burnu şekillendirmek için rinoplasti istemeyen hastalara burun ucunu kaldırmak için dolgu yapılabiliyor. Bir de daha yoğun dolgularımız var. Onlar da basen, popo bölgesine o bölgeyi şekillendirmek, büyütmek için kullanılıyor. Fakat bu dolguların yağ dolgusundan farkı var. Yağ dolguları kişinin kendinden alınan yağlar oluyor. Bunlar daha az eriyor. Mevcut dolgular daha kolay eridiği için dolgular her zaman sürelidir, sınırlıdır. Ama mesela basen bölgesine kendi yağından aldığımızda daha uzun süre kalıcı olduğundan daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Hocam bir de botulinum toksini yani kısaca botokstan bahsedelim. Nedir? Nerelerde, ne için kullanılır? Botulinum toksini bir bakteriden üretilmiş bir toksin. Biz bunu belli oranlarda sulandırıp bazı bölgelerdeki kasları paralize edip bazı bölgelerdeki kasları daha aktif hale getiriyoruz. Mesela kaş kaldırmada, göz kenarlarında kaz ayaklarının engellenmesinde, alın bölgesinde uygulayabiliyoruz. Bir de bunun terleme için kullanılan çeşidi var. Yine aynı botulinum toksin, farklı oranlarda sulandırıp koltuk altı, el içi, ayak tabanı bu bölgelerde de terlemeyi belli bir süre, 6 ay, 1 yıl süresiyle durdurabiliyoruz. Hocam peki benleri aldırmak kanser yapar mı? Aynı zamanda ben de alıyorsunuz siz. Evet, benleri aldırmak kanser yaratmaz.
benler vücutta iyi huylu kitlelerdir. Daha çok insanlar bunları estetik amaçlı olarak aldırmak istiyorlar. Örneğin göz kapağında kişinin kendi yüz şeklini bozan bir beni almak istediğinde aldırabiliyorsunuz. Tabii kanser yapar mı söylentisi de daha çok eski zamanlara kalmış bir söylenti. Eskiden patoloji olmadığı için alınan her şey nüksetmiyordu ama kanser olan bir şey tekrarlayabildiği için hep öyle bir korku vardı. Bu yanlış bir bilgi. Evet. Benler kesinlikle alındığında kansere dönüşmüyor, bir sorun çıkarmıyor. Hocam size en çok sorulan şeylerden biridir herhalde. Bazen hastalar bana da özellikle bunu sorarlar. İz kalacak mı ameliyattan sonra? Şimdi estetik amaçlı yapılan cerrahilerden sonra da iz kalıyor mu? Bıçak değen her yerde siz de bilirsiniz ki iz kalır. Bu klasik bir tabirdir. Biz izleri belli yerlere saklamaya çalışıyoruz. Yani kırışıklıkların olduğu, cilt katlantılarının olduğu veya iç çamaşırlarının içinde olan saklanabilecek yerlere saklıyoruz. Atıyorum mesela göz kapağı, az önce konuştuk. Göz kapağı ameliyatında üst göz kapağının katlantı yerine saklıyoruz izi. Bir kepçe kulak ameliyatında kulak arkasında oluşturuyoruz izimizi. Göğüs ameliyatında iç çamaşırın izinde olacak şekilde, aynı zamanda liposakşında yine iç çamaşırlarda, göbek içinde, karın germe ameliyatında yine iç çamaşırın içinde olacak şekilde yapıyoruz. Hatta hastalarımız bazen bunun için onu bile beğenmeyip kendilerine işte kalıcı dövmeler de yapıp onu da saklamaya veya model vermeye çalışıyorlar. Evet. Hocam peki herkesin cilt tipi farklı ya da bu operasyonları estetik için olanlar için söylüyorum. Belli bir mevsimi olmalı mı cerrahi işlemin? Cerrahi işlemin belli bir mevsimi aslında yok. Fakat şöyle bir şey var. İz oluşmasını veya cerrahi izleri artıracak bazı faktörler var. Mesela ten rengi. Beyaz ten, plastik cerrahların sevdiği İskandinav kökenli bayanların, erkeklerin, onların tenleri bizim için çok güzel. Fakat mesela Orta Doğu, kahverengi, daha koyu renkli, esmer veya zenci diyebileceğimiz kişilerde izler daha çok kalıyor. Bu bir faktör. Aynı zamanda diğer faktör güneş ışınları. Yazın yapıldı veya yazdan önce ilkbahar döneminde yapıldı. O dönemde yapılıyorsa işlemden sonra en azından bir 6 ay güneş ışınlarından ameliyat bölgelerini korumamız gerekiyor. Oralarda daha çok iz kalmasına veya kalıcı izler olmasına neden olabilir. Hocam eminim size pek çok hasta geliyordur ve bu hastaların her biri belki bir takım isteklerle geliyor. Siz bunu yönlendirme sırasında, şimdi bir sürü şeyden bahsettik. Dolgu, botoks, çeşitli cerrahi işlemler. Siz kendi tecrübenize göre uygun, daha doğrusu hastaya uygun bir yönelim belirliyor musunuz? Yani sizin için şu daha iyi olur, şöyle yapmak daha iyi olur gibi. Tabii ki hastalarımızın istekleri çok fazla. Bir ameliyatı isterken şunu da hepsini istiyorlar. Biz bunları bir programa almak zorundayız. Her kişinin bünyesi, kapasitesi, vücudunun direnci buna uygun olmayabilir. Çoğunlukla kombine ameliyatları biz bölmeye çalışıyoruz. 2 aşamada yapmaya çalışıyoruz. Veya bazen şöyle talepler geliyor. Hem ön tarafa protez koymak isteniyor, hem arka tarafa protez koymak isteniyor. Ama mesela göğüs proteziyle popo protezi uyguladığınızda hasta onun üstüne yatmak zorunda. O zaman da bunu aşamalı yapmak zorundasınız. Üstüne baskı olduğunda o dikişlerde sorun çıkabilir, bu tür problemler Tabii olabilir. iyileşme sürecinde de ya da operasyonda da. Bazen de hastaların az önce dediğim gibi cilt yapısı, cilt kalınlığı onun için çok uygun değildir. O zaman o ameliyattan hastayı uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Peki genel olarak insanların aklına gelen şeylerden biri, özellikle bu rinoplasti ameliyatları için soruyorum hocam. Çok ağrılı bir süreç mi veya kişinin gerçekten işe dönüş açısından çok boşluk vermesi gereken bir süreç midir bu işlem? Hayır, rinoplasti çok ağrılı bir işlem değil. Ama yüz derisi ve o göz çevresinin derisi
çok ince olduğu için kendini biraz fazla gösterebilir. Yani göz etrafında morluk, şişlik, sanki hasta çok acılar çekiyormuş gibi bir görüntü olabiliyor. Ama son zamanlarda çevremizde de görüyorsunuzdur herhalde. Burnunda alçıyla dolaşan birçok insan var. Evet. Yani sosyal hayata dönmek 3-4 günden sonra bence mümkün. Aynen. Ama bazı hastalarımız da alçılı dolaşmak istemiyor. Göz çevresinde morluğu istemiyor. O zaman o kişiler de bir hafta sonra rahatlıkla, o şikayetleri geçtikten sonra rahatlıkla çıkabiliyorlar. Evet. Hocam en çok gördüğüm, benim duyduğum arkadaş çevremden de anne estetiği aslında. Çok fazla doğum ertesinde vücutta sarkmalar kısmında ya da obezite operasyonu, yani mide ameliyatı sonrasında fazla kilo veriminden dolayı karın çevresinde, iç bacakta ya da kolda sarkmalar. Bu kombine operasyonu, yani vücut germe işleminin iyileşme süreci ne kadar zaman alıyor? Bir bayan anne olduktan sonra vücudunda bazı deformeler oluşuyor. Bunlardan bir tanesi göğüste sarkma, Evet. yağ dokusunun incelmesi. Bu hastaya dikleştirme operasyonuyla birlikte bazen içine bir implant yerleştirmek gerekebilir. Doğum yaptığı için sezeryan üstünde bir katlantı veya kol bölgesinde bir sarkma olabiliyor. Bunları kombine olarak yapabiliyoruz. Her zamanki bir kombine operasyonlarda iyi bir ameliyat sonrası bakım gerekiyor hastalara. Ama iyileşme süreci olarak da 10 gün, 15 gün içerisinde günlük hayatına dönebilecek pozisyona gelebiliyorlar. Yani çok sancılı bir süreç değil. Değil. Gönül rahatlığıyla bir doktora muayene olup Tabii ki. bir 15 gün ayırmaları yeterli. Yeter ki uygun hasta olsun. Uygun hasta olduktan sonra çok rahat bu ameliyatları kombine beraber yapabiliyoruz. Uygun hastadan kastımız sağlık durumundan dolayı mı Sağlık bahsediyoruz durumu, hocam? hastanın kan düzeyi, bunlara Evet. önem vermek gerekiyor. Obezite cerrahisi olmuş hastaların genelde kan seviyeleri biraz düşük oluyor mide ameliyatından dolayı. O zaman bu hastalara ameliyata girmeden önce kan takviyesi yapmak gerekiyor. Ona göre operasyona giriyoruz. Hocam bir hasta için bu işlemlerin, yani kombine diye bahsettiğiniz şey, mesela yüzde de bu geçerli sanırım. Yani rinoplasti yapmak, aynı zamanda Göz ihtiyaç kapağları. gördüğünüz yerlerde tabii göz kapağı. Bunları belli bir süreç içerisinde bir takvim dahilinde mi uygulanıyor hastaya veya sizin öneriniz doğrultusunda mı ilerliyor? Yüz bölgesini ben tercihen ayrı olarak yapmayı tercih ediyorum. Yani yüz germe ile göz kapağı, rino aynı anda yapabiliyoruz. Ama mesela karın ameliyatıyla göğüs ameliyatını aynı anda. Fakat mesela yüz germenin belli bir süresi var. O zaman hepsini aynı anda yaptığımızda işlem süresi çok uzun oluyor. O zaman onu bölmemiz gerekiyor. Hastanın kendi sağlığı açısından. Daha uzun süre anestezi alacaktır. Operasyon süresi uzadıkça komplikasyonlar, bu tür riskler arttığı için bunu bölmek, 2 aşamada yapmak, hastayı çok fazla travmatize etmeden bu işlemleri yapmak daha mantıklı. Biz hastaları bu şekilde yönlendirerek, hastanın kırmadan tabii ki, bunu çeşitlendirebiliyoruz. 2 operasyon arası da 3 ile 6 ay oluyor. Böylece hasta rahatlıkla 1 yıl içerisinde tüm isteklerini yerine getirmiş oluyor. Bir de o değişime de alışması lazım. Kadın olsun, erkek olsun. Doğru değil mi hocam? Doğru. Bütünü Rinoplasti kabullenmesi mesela. lazım, 18 evet. yıldır Çok aynı büyük burnu değişim. taşıyorsunuz. 18 yılın sonunda farklı bir burun. Tabii ki insan adaptasyon geçirir yani. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi Çok ki güzel geldiniz sohbet hocam. oldu. Ağzınıza sağlık. çok bilgilendirici oldu. 8'de Sağlık'ta konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Atilla Hacılar idi. Kendisiyle plastik cerrahi ile ilgili pek çok konudan konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam edecek.